Sevgili izleyiciler, sevgili Reçete izleyicileri iyi akşamlar. Bu akşamki programımızda biliyorsunuz 3 Aralık'ta Dünya Engelliler Günü kutlandı. Bu akşam biraz bunun üzerinde konuşalım istiyorum. Yani engellilik, engelliler, biraz engelli algımız üzerinde konuşalım istiyorum. Engelli dediğimiz şey ne? Bunu iyi kavramamız gerekiyor. Bunu kavrayabilmek için de biraz rakamlara dokunmak lazım. Olağan günlük hayatını, yaşamını, geçimini, yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için bedensel, zihinsel, organsal bütünlüğü olmayan bireylere biz engelli diyoruz. Türkiye'de yıllarla birlikte değişmekle beraber %7 ile %8 oranında insanımızı ilgilendiren bir durumdan söz ediyoruz. Oldukça büyük bir rakam ve işin ilginç tarafı da şu, geçmiş yıllara oranla doğuştan gelen engellilik oranları azalmakla birlikte sonradan kazanılan engellilik sayısındaki artış nedeniyle zaman içerisinde nüfusa oranlı olarak engelli sayılarının ve oranının artma eğilimi gösterdiğini görüyoruz. Toplumlar, ülkeler, insanlık geliştikçe, ortalama ömür arttıkça engellilik kavramında da değişim yaşandığını görüyoruz. Eskiden ortalama ömür kısa olduğu için insanların sonradan engelli olma olasılıkları düşüktü. Doğuştan gelen sakatlıklar, arazlar, hastalıklar, organ eksiklikleri yani engellilik durumu çok daha yüksek oranlarda görülüyor. Yaşam süresi uzayınca bu tersine dön. Doğuştan gelen sakatlıklar, toplumsal bilinçlenme, sağlıklı gebelik, sağlıklı beslenme vesaire bir sürü faktör etkiliyor bunu. Doğuştan gelen sakatlıkların engellilik durumlarının daha az oranda ama ilerleyen yaşam süresiyle beraber kazanılan engellilik durumunun da çoğunluğu oluşturmaya başladığını gördük. İşte bu durumdur ki sosyolojik değişimin engelli kavramının, engelliyi algılayışımızın da değişimini gösteriyoruz. Burada önce değişen şey rakamlar olur. Rakamlarla birlikte kavramın içeriği ve tanımlaması da değil. Hatırlayalım lütfen. Çok yakın zamana kadar engelli kavramı gündemde yoktu. Son yıllarda konuşulan, söz konusu olan bir kavramdır engellilik kavramı. Daha önce nelerden bahsediyorduk? Alil diyorduk, sakat diyorduk, kör diyorduk, arazlı diyorduk. Pek çok kavramı bazen üst üste bazen yan yana getiriyorduk. Özürlülükten söz ediyorduk. Engellemeye sebep olan bedensel ya da zihinsel rahatsızlığına bağlı olarak tanımlamalar da koyuyordu. Bugün aldığı biçimiyle engellilerden söz etmeye başladık ve hatta sakat, arazlı, alil dediğimizde engelli insanımıza bir tür hakaret olarak algılanmaya başladı. Bu kavramsal değişimin sebebi de engellilik halinin içeriğinin değişmesine bağlıdır. Sosyolojik değişimin getirdiği bir başka bakış açısı ortaya çıkmaya başladı. Doğuştan engellilik durumunun oransal olarak çoğunlukta olduğu eski yıllara baktığımız zaman engelliye bakış açısının bugünkü engelliye bakış açısıyla aynı olmadığını görüyoruz. Eskiden bakılan şey şuydu. Toplumun bir normu vardı. Sağlıklı olarak kabul edilen bireylerin dışındakiler doğuştan gelen arazı, hastalığı, sakatlığı, özrü, engellilik durumu olan bireyler normların dışı olarak kabul ediliyor. Sağlıklı bireyden farklı bir görünümü, tarzı, konuşması olduğu ve başkasına ihtiyaç duyduğu için toplumdan itilmişlerdi. Sıradan insanın, sağlıklı bireyin yaşam alanlarının dışına itilmişlerdi. Sakat doğanların öldürüldüğü dönemler de olmuştur bundan yüzyıllarca önce. Doğuştan bu tür problemleri olan insanlar ya ölüme terk edilmişlerdir ya hapis hayatına terk edilmişlerdir. Aile içerisinde kalan kapalı alanlarda toplumdan izole edilmiş bir yaşam sürmüşler. Yani eve kapatılmışlar. Bu kapatılma ya da izolasyon mantığı yani normallerden, sağlıklı bireylerden uzak tutma mantığı yakın zamana kadar hatta bugün bile devam etmektedir. Ancak oranı azalmıştır. Bu bireyler hayata katılamadıkları, engellendikleri, izole edildikleri için bunlara bakan diğer bireyler yani aile bireyleri de bu durumdan olumsuz etkilenmiş, farkına varılmayan bir tablo karşımıza çıkıyor. Özürlü, engelli ya da sakat bireylere sahip aileler de birer özürlü aile haline dönüşmüşlerdir. Sakat, hastalıklı, problemli bir aile haline dönüştürmüştür. Hem bu aileler hem de bu ailelerin içindeki özürlü ya da engelli bireyler bir yük, bir sorun olarak algılanır.
son özellikle 30 yıl boyunca dünyada ve ülkemizde neyi değişti? Ne değişti de buna bakış açısı değişmeye başladı. Aslında çok şey değişmedi. Özellikle söylemek gerekiyor. Bakın, hala ülkemizde toplumun yaklaşık %7'sini oluşturan özürlü engelli bireylerin, vatandaşlarımızın, insanımızın pek çoğu sokağa çıkamıyor. Toplumsal normların dışında olup toplum tarafından itildikleri için değil sadece. Evinde yalnızlaşan, izole edilen bireyin toplumun değer yargıları ve normları tarafından yalnızlaştırılmasına başka nedenler de eklenmiştir artık modern hayatta. Modern hayatı sürdürebilmek için bir bireyin sahip olması gereken uzuvlar, organlarla birlikte başka yetiler de ona eklenmek durumunda kaldı. Örneğin okur yazar olmak, günlük hayattaki pek çok aleti, edevatı, cihazı, aracı kullanmak gibi insan hayatını kolaylaştırıyormuş gibi görünen ancak engelli bireylerin hayatını zorlaştıran bir takım yenilikler girdi. Modern hayatın bize sağladıkları bunlar. Modern yaşam, tüketici toplum, engelli ve özürlü bireylerin hayatını daha da özürlü ve engelli hale getirmek üzere programlanmış gibi bir görünüm çizmeye başladı. Yani hayatındaki engellerin sayısı giderek çoğaldı engelli insan. Bunu kim çoğalttı? İşin ilginci de bu zaten. Çoğaltanlar engelli olmadığını düşünen, engelli olmadığını varsayan, engelli olmayacağını düşünen normal insanlar, sağlıklı bireyler. Bu yüzdendir ki zaten günümüzde özellikle doğuştan özürlü ve engelli olan vatandaşlarımızın üzerinde daha fazla duruluyor. Medyaya yansıyan da doğuştan özürlü ya da engelli olan vatandaşlarla ilgili programlardır. Bugünün insanı doğuştan engellilere karşı içten içe işlemiş olduğu bu suçun affını dilemektedir. Çünkü olağan sıradan sağlam insanın kurduğu yaşam biçimi engelliler için yaşanılamaz bir hale dönüştürülmeye başlandı modern çağda. Dikkat edersek engelli kavramının içerisindeki içeriğe baktığımızda biz engelli bir bireyden söz ettiğimizde bizzat o kişiyi tanımlamıyoruz aslında. Onu engelli hale dönüştüren yaşam biçimini tanımlıyoruz. Neye karşı engelli? Hayata karşı engellenmiş anlamında engelli. Bu bir anlamda günümüz dünyasında sağlıklı ya da normlar içerisinde kabul edilen normal bireylerin bir tür kendini affettirme çabasıdır. İşin bir boyutu bu. Ama bir tarafta da giderek artan oranda karşımıza çıkan kazanılmış özürlülük, kazanılmış engellilik dediğimiz bir tablo gözümüzün içine batmaktadır. Bunun temel sebebi de yine modern hayatın kendisidir. Çok basit bir örnek vereyim size. Türkiye'de yılda yaklaşık 10.000 kişi trafik kazalarından ölmekteydi. Son 1-2 yıldır bu sayı düşmeye başladı. 90'lı yılların sonuyla 2000'lerin başında yılda 15.000 kişinin öldüğü istatistiklere yansıdı. Trafik kazalarında yaralananların sayısı 100.000'leri geçmedi. Ve bunların içerisinde binlerce kişi sakat kaldı. Sadece bu da değil. İş kazaları, ev kazaları, spor yaralanmaları, günlük hayattaki kazalar, hastalıklar, arazlar ve bunların yarattığı özürlü vatan. Modern hayat insan ömrünü uzatmakla birlikte özürlü vatandaşların da çoğalmasına sebep oldu. Engelli bireyi yaratan da yine bu sağlıklı toplum. Bu sağlıklı uygarlıkla karşımızda kocaman bir gerçek duruyor. Yeryüzünde yaklaşık 7 milyar insan yaşıyor. 2050 yılında bu rakamın yaklaşık 11 milyar civarında olacağı tahmin ediliyor. Dünyadaki engelli birey sayısının da bu sayının artışına paralel olarak artacağı tahmin ediliyor. Dünyada ülkemizde olduğu gibi sosyal ve ekonomik gelişimin yüksek olduğu toplum katmanlarında engellilik oranının düştüğünü görüyor, azaldığını görüyor. Yoksunluğun, gelişmemişliğin söz konusu olduğu toplumlarda ya da toplum katmanlarında özürlü birey olma olasılığının da arttığını, özürlü vatandaş oranının da arttığını görüyor. Eşitsizliğin, adaletsizliğin olduğu, eşitsiz zenginleşmenin bireyi köleleştiren, sömüren bir sistemin var olduğu dünyada uygarlık gelişiyormuş gibi görünmekle beraber dengesizlik, zenginleşmede oransızlık devam ettiği müddetçe özürlü insan sayısı artmaya devam ediyor. Ekonominin zorunlu hale dönüştürdüğü dünyadaki sosyolojik değişimin bir başka gerçekliğidir. Ülkemize ve dünyaya baktığımız zaman engelli, özürlü, sakat, alil, hastalıklı gibi pek çok kavramı içine alan bir kavram olarak engelli kavramının değişiminin toplumun değişimiyle beraber karşımıza çıkarttığı çok temel bir manzaradan söz ediyoruz.
Özürlü ya da engelli birey artık eskisi gibi kapalı ortamda kalsın, evinde kalsın, izole olsun, toplum içine çıkmasın, hayata karışmasın, hayata karşı sorumluluk almasın, çalışmasın, meslek sahibi olmasın gibi bir bakış açısı yok artık. Her ne kadar toplumların alt bilinci ve belleğinde böyle bir ön yargı varlığını sürdürse bile ki bu ön yargının temel sebebi farklı olana karşı hissedilen ön yargıdır. Buna rağmen tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pek çok gelişme kaydedilebilmektedir. Örneğin eskiye oranla engelli ya da özürlü bireyler eğitim hayatına daha kolay katılabilmektedir. Hem standart eğitim hayatına hem de bu tür bireyler için oluşturulmuş eğitim kurumları sayesinde bir meslek sahibi olmaktadırlar. Sağlam kabul edilen insanlarla bir arada yaşamaya başlamışlardır. Bunun altyapıları oluşturulmaya başladı. Yolların, kaldırımların engelli özürlü vatandaşlara göre yeniden düzenlenmesi gibi eğitim sistemimizde bir takım değişiklikler yapılmıştır. Çalışma hayatında bir takım değişiklikler yapılmaya başlanmıştır. Yasal zorunluluklar getirilmiştir. Belli sayıda işçi ya da çalışan bulunan iş yerlerinde belli oranlarda engelli vatandaş çalıştırılma zorunluluğu getirildi. Çalışma hayatı dışında da sosyal hayatın bireye kazandırdıklarının engelli vatandaşlara da kazanım haline dönüşebilmesi için sosyal hayatta da değişiklikler oluşturulmaya çalışılmış. Doğuştan engelli ya da doğuştan sakatlıklara sebebiyet veren hastalıklar için tarama testleri çıkmış. Genetik olarak hastalıklı olma riski yüksek olan bireylerin çocuk sahibi olmalarının zorlaştırılması sağlanmıştır. Toplumsal değer yargılarının değişimiyle beraber yakın akraba evlilikleri azalmıştır. Kazanılmış sakatlıkların oranının artmaması için günlük hayatımıza dair bir takım kısıtlamalar, kurallar, yasalar, düzenlemeler vesaireler yapılıyor. Örneğin ülkemizde trafik kazaları sonrasında karşımıza çıkan yaralanma ve sakatlanma olayları söz konusu olduğunda daha güvenli bir trafik yaşamı için gerekli yasal düzenlemeler yapılmış. Buna bağlı olarak da emniyet kemeri bağlanma zorunluluğu getirilmiş. Trafik kazalarını azaltmak için araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiş. Bunlara pek çok kalemi alt alta ekleyebiliriz. Hem hayatımızı kolaylaştırmak, hem daha sağlıklı yaşamak, hem daha uzun yaşamak adına alınan önlemlerin, düzenlemelerin pek çoğu, hayatımızın içine giren pek çok alet, edevat, cihaz, modern hayatın bize sunduklarının pek çoğu kazanılmış özürlerin, sakatlıkların artmasını sağlamakla birlikte buna paralel olarak hastalıkları, sakatlıkları azaltıcı tedbirler de beraberinde gidiyor. Modern hayatın size sunduğu olanaklardan yararlanırken toplumsal hastalıklanma, sakatlanma, arazlanma, engelli hale dönüşme olasılığınız artıyorsa uygar bir toplum değiliz. Ancak bunların artmasını engelleyici, yani sakatlıkları, arazları, hastalıkları engelleyici yaptırımlarınız, tedbirleriniz, önlemleriniz, yasal düzenlemeleriniz ve günlük hayatınıza soktuğunuz her tür alet, edevat, cihaz, araç, gereç kullanımlarında kuralları, koyucu ve uygulayıcı tedbirleri alıyorsanız uygar bir toplum. Engellilik kavramının günümüz dünyasında çağdaş, modern, uygar bir toplumu tanımlamakta bile nasıl kullanıldığını görüyoruz. Bunun çok temel bir sebebi var. İnsana, yani bireye saygı. Sadece bireye değil, canlıya saygı. Toplumsal bakış açısını belirleyen temel değerler de burada kendisi. Burada önemli bir ayrıntıyı özellikle belirtmek istiyorum. Toplumlar değişir, dönüşür. Yaşam biçimleri değişir, dönüşür. Özellikle son 30 yıllık süre içerisinde Türkiye'nin çok hızlı bir değişimden geçtiğini görüyoruz. Genç, hareketli, dinamik bir nüfusla beraber toplum yapısının, yaşam biçiminin değişip dönüştüğünü, kentli nüfus oranının arttığını görüyoruz. Öylesine hareketli bir toplum, bir ülke olduk ki biz bile kendi değişim hızımızı gözlemleyemiyoruz. Öylesine hızla değişip dönüşen toplumlarda kavramların değişip dönüşmesi de bu kadar hızlı olmayabiliyor. Geleneksel yaşam alışkanlıkları ve geleneksel yaşam biçiminden, kırsal kesimden kente göç eden insanın değişimini ifade etmek için kullanıyoruz bunu. Bu yaşam biçimi değişimi engelli bireylere bakış açısını da değiştiriyor. Evlilik biçimlerini değiştiriyor. Birey ilişkilerini değiştiriyor. Bu değişim bir başka şeyi daha getiriyor.
modern hayatın bireyi yalnızlaştırması. Kırsal hayatta insanlar birbirleriyle tanıdıktır. 3 aşağı 5 yukarı uzak ya da yakın akrabalık bağları var. Herkes birbirini ismiyle tanır, ismiyle hitap eder. Çoluk çocuğunu bilir, tanır. Modern hayatla birlikte yani kent hayatıyla birlikte birey yalnızlaşmıyor. Kırsal yaşamda o topluluğun içerisinde bulunan özürlü, engelli bireyler de herkes tarafından bilinir ve tanınır. Geleneksel değerlerle o özürlü, sakat ya da engelli bireyler bir şekilde hayata tutundurulurlar, hayatın içinde yer alırlar, herkes tarafından desteklenir. Siz bu bireyleri olduğu biçimiyle ve geleneksel bakış açılarının, yaşam alışkanlıklarının hızla değiştiği kente getirdiğinizde, fakat özürlü ya da engelli bireylerin bu farklılıklarından kaynaklanan izole edilmişliklerini yani yalnızlıklarının arttığını görüyoruz. Uygar toplumlar, çağdaş modern toplumlar bunun tedbirlerini engelli bireyin izole edilmesi, toplumdan koparılmasının engellenmesinin çözümünü uygar yöntemlerle bulmuşlar. Yasal düzenlemeler, sosyal faaliyetler, günlük yaşam alışkanlıklarının adapte edilmesi, araç gereçlerin kullanılması, modern cihazların devreye girmesi, kaldırımların düzenlenmesi gibi. Burada bir başka durum daha karşımıza çıkıyor. Sonradan olan, kazanılmış olan engellilik halinin giderek artması. Modern toplumlar bunun tedbirlerini alıyorlar. Bunun için katı kurallar koyuyor. Devlet yardımı sağlıyorlar. Sosyal devlet zihniyetini, anlayışını geliştiriyor. Onun içindir ki zaten modern, uygar bir toplumdan, çağdaş, modern bir devletten söz ettiğimizde o toplumun, o devletin engellilerine bakış açısını sorguluyoruz. Bugün engelli vatandaşına ikinci sınıf öteki vatandaş muamelesi eden bir devlet modern bir devlet olarak kabul edilmiyor. Engelli bireye ikinci sınıf muamelesi gösteren, ona öteki olarak bakan toplumlar da uygar bir toplum olarak görülüyor. Engelli sakat bireyi ötekileştiren, ikinci sınıf vatandaş olarak, birey olarak gören bir toplumun kendi içindeki öteki ayrışmalarında özürlü ya da engelli olmayan bireylerin diğer farklılıkları nedeniyle örneğin dili, rengi, giyimi, kuşamı, inancı, siyasi bakış açısı, saçı sakalı gibi çeşitli farklılıklar nedeniyle toplum tarafından, devlet tarafından ikinci sınıf vatandaş ilan edilmesi, değerlendirilmesi ya da ötekileştirilmesi konuşulabilir mi? Ülkemizin bugün tartışılan en önemli konuların başında bu farklılıklar gelmiyor. Son birkaç yıldan beri en büyük kavgalar bu farklılıklar karşısındaki tavırlarımıza ilişkin sorunlardan kaynaklanmıyor mu? Biz bir toplum olarak ne zaman ki içimizdeki engellilik halini, içimizdeki özürlülük halini, içimizdeki sakatlık halini, sakatlık yaratabilecek halimizi görür, onu içselleştirir, kabul eder, bizim olduğunu varsayarsak engelli ve özürlü vatandaşlarımızla, bireylerimize de o kadar kendimiz gibi. Bu karşımıza çok basit bir gerçeği koyuyor. Her an sağlıklı, normal kabul edilen bireylerin fakat özürlü, engelli bir birey haline dönüşme ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Hadi bunu geçtim. Kendi içinde her bireyin sağlıklılık durumunun kendisi adına hayatla barışık olsa bile diğer bireyler, toplumun diğer kesimleri, diğer insanlar tarafından nasıl algılandığı, hayata karşı tavrımızda, yaşam biçimimizde, eğitim alışkanlıklarımızda, inançlarımızda, kültürümüzde, söylemlerimizde, konuştuğumuz şeylerde, duygularımızda acaba ne kadar özürlü davranıyor? Sağlıklı olduğu, özürlü olmadığı, engelli olmadığı varsayılan bir birey, özgürlüğün olmadığı, demokrasinin olmadığı bir toplumda, bir ülkede, bir devlette biyolojik olarak, tıbbi olarak özürlü, engelli sınıfının içerisine girmese bile kuşatılmış, kısıtlanmış, özgürlükleri engellenmiş olduğu için istediği yaşam biçimini sürdürmesi engellendiği, yapmak istediklerini yapamadığı için de aslında bir özürlü bireye dönüştü. Özgürlükleri kısıtlanan ve ortadan kaldırılan sağlıklı, sağlam bedene sahip bireyler de özürlü bireyler haline dönüştü. Sadece
fiziksel, biyolojik, zihinsel, tıbbi sakatlıklar, arazlardan söz etmiyorum. Özürlü toplumdan söz ediyorum. Özgürlüğün olmadığı bir toplumda gerçekte tüm bireyler özürlüdür. Toplumsal olgunluğunuzu, erginliğinizi, gelişmişliğinizi tamamlayamadığınız sürece düşünsel, zihinsel ve duygusal olarak özürlü bireylerden oluşan bir toplum haline dönüşürsünüz. Bu ülkeyi idare eden, yönetenlerin, yönetmeye aday olan herkesin Dünya Özürlüler Günü'nde biraz da dikkat etmeleri gereken şeylerden biri de nasıl ki bir engelli bireyin hayata katılması için tüm dünya, devlet, yasalar, toplumlar, kurumlar, vatandaşlar çaba harcıyorlarsa, sağlıklı olduğu varsayılan, sıradan ancak özgürlüğü ortadan kaldırılmış, engelli hale dönüştürülmüş bireyler için de aynı mücadelenin herkes tarafından verilmesi gerekiyor. Bu sayede gerçekten özürlü engelli bireylerle özürlendirilmiş, sakatlandırılmış, özgürlüğü yok edilmiş, sağlıklı olduğu varsayılan bireyleri de hep birlikte bir arada yaşar görebilir. Bugün de sonuna geldik. Sürçülisan ettiysem affola. Ben Şaban Beyazpınar. Huzurlarınızdan ayrılırken sağlıkla ve iyilikle kalın efendim. Özürlerinizin az olduğu günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.